Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşıyor olacağım. Modeli çok kişi istemişti. O yüzden daha fazla bekletmeden hemen çalışıp paylaşmak istedim. Gayet kolaylıkla ilerleyen bir model. Taban kısmından başlıyoruz. Devamında da nasıl ilerlediğimizi ayrıntılı bir şekilde gösteriyor olacağım. Ben çantamı tamamladığım için sizler için küçük bir başlangıç yapacağım. Modeli ayrıntılı bir şekilde gösterip daha sonrasında en üst kenar kısımlarını beraber yapıyoruz. Yine askıyı da aynı şekilde çantamızı tamamlamış olacağız. Şu anda astarlama yapmadım ama astarlama isteyen bir çanta. Astarlama yaparsak daha da güzel olacak. Yine aynı ölçülerde kumaş üzerine koyarak öncelikle makine dikişi yapıyorum. Daha sonrasında çantaya sabitleme yapıyorum. Astarı da bu şekilde kısaca bahsetmek istedim. İpimden bahsetmek istiyorum. Kanat iplik kullandım. Mollen Yar Craft ip tercih ettim. İki renk kullandım. Siyah rengimin tamamını kullandım. Bu rengimde ise ikinci yumağımdan bakın çok az bir miktarda kullandım. Bir de bir aynı ölçülerde çalışacaksanız siyahtan bir adet, bu rengimizde ise 2 adet almanız yeterli olacak. Ama siyah rengimin tamamını kullandım. Bir tık sayılarda oynama yaparım diye düşünüyorsanız 2 adet almalısınız. İpim 250 gram 300 metre uzunluğunda, 3-5 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. Ben birazcık tok bir yapıda olsun istediğim için 3,5 numara ile örgümün başlangıcını yaptım. Ama eğer elimi çok acıtıyor, zorluyor derseniz 4 milim tığ ile de örgünüzün başlangıcını yapabilirsiniz. Şimdi kısaca sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum başlangıçta. Büyük bir çanta oldu. Bakın 37 santim genişliğinde, uzunluğu ise 40 santim uzunluğunda çalışmış olduk. Plaj çantası için uygun, günlük kullanım için de uygundur. Gayet güzel bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle ben çantamı tamamlayıp geldim. Sizlerle küçük bir başlangıç yapacağız. Taban kısmından başlıyoruz. Taban kısmında istediğiniz boyuta ulaşana kadar kare parça halinde devam ettiriyorsunuz. Ben toplamda saydığımda 10 sıra boyunca gittim. 10 sıranın sonunda kare parçamızı bakın bu şekilde üçgen bir kenar devam ediyor. Bir köşesi yani devam ediyor. Diğer iki tane köşesi ise şuradaki bakın sağ ve soldaki köşelerde ise eksiltme yapıyoruz. Yani burada arttırma yaparken hem arkada hem ön kısımda kenarlarda eksiltme yaparak bu V görüntüsünü oluşturmuş oluyoruz. Daha önce küçük bir çanta çalışmıştık. Telefon çantası aynı mantıkta ilerliyor diyebiliriz. Şimdi tabandan beraber bir başlangıç yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1-2 kez döndürdüm ve tığ yardımıyla içerisinden çekerek halkamı oluşturdum. 1-2-3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1-2 seferle çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan. Halkanın içerisine döndüm. Bir tane daha ikili trabzan. Ve halkanın içerisine dönerek 4. ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. 1-2 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1-2 3 ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan. 1-2 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve saydığımda bakın bu işlemi 1 2 3 4 kez yapmış olduk. Şu anda 3 tane köşemiz var. 4. köşemizde son boşluğumuzda yapacağız. Buradaki ipimi arkaya çekiyorum
Ve halkamı kapatabildiğim kadar kapatıyorum. Bakın şöyle çekerek kapatıyoruz. Burada ne kadar kapatabiliyorsak o kadar sıkı bir şekilde kapatalım. Daha sonrasında ilmeğimi, tığımı alıyorum. Burada zincir çekmeden bir sıraya geçişimizi sağlayacağız. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 3 zincir çekerek başlangıç yapmıştım. Zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek kapattım. 1, 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan. Zincirle beraber saydığımızda 2 tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki bakın başlangıçta batmış olduğum zincirin içerisinden tekrardan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan ve yandaki ikili trabzanın tepesine gelerek bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada önemli olan nokta, zincirin içerisine batmayı unutmuyoruz. Çünkü bir alt sırada 4 tane ikili trabzan vardı. Burada da yine bizim 4 tane ikili trabzan yapmış olmamız gerekiyor. Daha sonrasında köşe boşluk kısmına geldiğimizde 1, 2 tane ikili trabzan yaparak bu noktadaki arttırmamı yapmış oldum. Başlangıçta da 2 tane ikili trabzan yapmıştık. 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. İkinci sıramızda bir kenarda. Daha sonrasında 1, 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak diğer kenar için başlangıcımızı yapmış olduk. Ve yandaki birinci ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve sayıyorum. 2, 3, 4 tane ikili trabzan ve boşluğa geldiğimde köşe boşluğuma 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yaptım. Ve bir kenarda saydığımda 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. 1, 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine, yani boşluğun içerisine dönüyorum. 1, 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonrasında 4 tane ikili trabzan vardı bir alt sırada. Bunların tepesine ikili trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptım ve köşe boşluğuna geldim. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım ve kenarda yine 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. 1, 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğa dönüyorum. Köşeler hep aynı şekilde devam ediyor. Yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Diğer kenar için başlangıcımızı yapmış olduk. Devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak 4 tane ikili trabzana ulaşıyoruz. 2, 3, 4 tane ikili trabzana ulaştım ve devamında başlangıçtaki yapmış olduğumuz 2 tane ikili trabzan olduğu son köşe kısmımız var. Buradaki köşe boşluğumdan tığımı geçirdim. 1, 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada köşede hiç zincir çekmeden bir üst noktaya geçişimizi sağlayacağız. 3. sıramıza. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki yine zincir çekerek başladığım noktada 2. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek kapattım. Ve 3. sıram için 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Halkanın içerisine dönüyorum bakın. Ve bir tane ikili trabzan yaparak bir üst sıranın 3. sıramızın başlangıcını yapıyoruz. Devamında buradaki zincirin içerisine de 2. zincirim içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan ve devamında bir alt sırada yapmış olduğum tüm ikili trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum.
Köşe boşluğuna geldiğimizde 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve 2 tane zincir çektim. Şimdi bir tane kenarda ne kadar ikili trabzana ulaşmış olduk? 3. sıramızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 12 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. 2 tane zincirimi çekmiştim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yine aynı boşluğun içerisine dönerek 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşe için, kenar için başlangıcımızı yapmış olduk. Devamında buradaki köşeye kadar devam ediyorum. Ve bir kenarda yine 12 tane ikili trabzana ulaşıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sonuna kadar geldim. Son boşluğumdan, başlangıç boşluğumdan tığımı geçiriyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi son boşluğumuzda hiç zincir çekmeden bir üst sıraya başlangıcımızı yapacağız. Bunun için tığımızı ipimi bir kez aldım. İkinci zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip uzattım bir tık ve hepsini içerisinden çekerek yarım trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğun içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan ve devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum köşe boşluğuna kadar. Son ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım ve köşe boşluğuna geldim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve 2 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane kenarda ne kadar ikili trabzana ulaşıyoruz? 4. sıramızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ikili trabzana ulaşmış olduk bir kenarda. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki başlangıç boşluğumdan tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir üst sıraya geçişimi sağlayacağım. Artık 4. sıramızı tamamladık. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek kapattım. 2 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine dönüyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Her seferinde, her sıramızda aynı şekilde devam ediyoruz. Başlangıçta da söylediğim gibi istediğiniz genişliğe ulaşana kadar çanta için. Ben 10 sıra boyunca devam ettim. 11. sıramda artık eksiltmelere başladım. Şimdi burada nasıl eksiltme yaptığımı göstereceğim. 5. sıramda. Başlangıç yapmış olduğum noktanın şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Katlanmış haliyle görüntümüz bu şekilde gözüküyor. Yani benim burası başlangıç noktam olduğu için arttırma yaparak başladığım için tam ortaya gelmesi gerekiyor. Ortaya geldiğinde buradaki köşede eksiltme yapmalıyım. Ve buradaki görmüş olduğunuz köşede de eksiltme yapmam gerekiyor. Karşılık gelen noktada ise arttırma yaparak devam ediyoruz. Ve görüntümüz bu şekilde devam ediyor. İstediğimiz çanta boyutuna ulaşana kadar. Şimdi arttırmamı yaparak orta göbek kısmından başlangıcımı yaptım. Bu noktaya kadar devam edelim. Burada nasıl bir eksiltme yapıyoruz? 2 tane ikili trabzanımı yapmıştım. Hemen 2 zincir çekerek başladığımız noktada zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan ve her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi buradaki köşe boşluğumun öncesinde 2 tane ikili trabzanım kaldı. Burada eksiltme yapacağım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi bir çekip bıraktım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. İpimi çektim. Bir çekip bıraktım ve tüm ilmeklerimi tek seferde çekerek kapattım. Burada birinci eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi parçamız düz bir parça halinde devam etmeyeceği için biz buradaki 2 zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluğu atlıyoruz direkt. Devamındaki 2 tane ikili trabzanda eksiltme yapıyorum.
Bakın öncesindeki 2 tane ikili trabzanda eksiltmemi yaptım. Ve 2 zinciri atlıyorum. Devamındaki 2 tane ikili trabzanda eksiltme yapıyorum. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir çekip ilmeğimi bıraktım ve tüm ilmeklerimi beraber çektim. Bakın bu şekilde üste doğru dönüşü sağlamış olduk aslında. Devamında her boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeye kadar. Köşe boşluğuma kadar geldim. Şimdi burada eksiltme yapmış olduğum için burada eksiltme yapmayacağım. Çünkü bu benim başlangıç noktamın tam karşısındaki köşe. Bakın şu şekilde katladığımda. O yüzden burada yine modelimiz nasılsa arttırmaya devam ediyoruz. Orta boşluktan tığımı geçirdim. Bir. Aynı boşluğa dönerek 2 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Yine aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturmuş oldum. Devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşenin öncesinde 2 tane ikili trabzanım kalana kadar. Köşe öncesinde 2 tane ikili trabzanım var. Buradaki birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir çekip bıraktım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir çekip bıraktım. Tığımdaki tüm ilmeklerimi tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Arada herhangi bir zincir çekmeden tığımızın ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğu atlıyorum. Devamındaki birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir çektim, bıraktım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir çekip ilmeğimi bırakıyorum ve hepsini tek seferde çekerek hem sağda hem de solda eksiltmemizi yapmış olduk. Devamındaki köşe boşluğuma kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Köşe boşluğuma kadar geldim. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, aynı boşluğa dönerek 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir üst sıraya geçişimizi yapacağız. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 2 zincir çekerek başladığımız noktada ikinci zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek kapattım. Şöyle biraz sıkıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bakın şeklimiz de bir telefon çantası boyutunda oldu aslında. Hemen yukarıya doğru dönmeye başladı. Şimdi tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki yine zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan ve sıra sonundaki eksiltme yapmış olduğum noktaya kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Şimdi buradaki eksiltme yapmış olduğum birinci noktanın hemen öncesinde 2 tane ikili trabzan bıraktım. Bu nokta önemli. Genelde akıl karıştırabiliyor. Tekrardan şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Burası benim bakın birinci eksiltme yapmış olduğum ve ikinci eksiltme yapmış olduğum nokta. Bunların tepe boşluğuna batma işlemi yapmıyoruz. Bakın 2 tane boşluğumuz kalacak. Bunun öncesinde 1-2 tane boşluğum var benim. Sağ tarafta eksiltme yapmış olduğum noktanın öncesinde 2 tane boşluğum var. Bakın tepesindeki boşluğu saymıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir çekip bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. Bir çekip bıraktım ve hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi ortada benim bir alt sırada yapmış olduğum eksiltmeleri atlayacağım. 1-2 tane boşluğu atlıyorum. 3. boşluk ve 4. boşlukta eksiltmemi yapıyor olacağım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1-2 tane boşluğumu atladım. 3. boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir çekip bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. Bir çekip bıraktım ve hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Bakın bu şekilde. Devamında her boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak köşeye kadar devam ediyoruz. Köşe boşluğuma kadar geldim. Buradaki köşe boşlukta arttırma yapıyoruz. 1, 2 tane ikili trabzanımı yaptım.
1 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yine aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Bu şekilde köşe boşluğumuza kadar, buradaki eksiltme yapmış olduğum noktaya kadar devam ediyorum. Eksiltme yapmış olduğum noktanın öncesinde 2 tane ikili trabzanım var. Bakın bunlar benim eksiltme yapmış olduğum nokta. 1 ve 2 tane boşluğumuzu arada bırakacağız. O yüzden devamında 2 tane boşluğum var. Buradaki birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir çekip bıraktım. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Bir çekip bıraktım ve hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi burada bakın 1 2 boşluğumu atlıyorum. 3. boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Bir çekip bırakıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir çekip bıraktım ve tüm ilmeklerimi beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Bu şekilde ikinci eksiltmemizi yapmış olduk. Bakın. Hem buradaki köşede hem de buradaki köşede eksiltmemizi yaptık ve şeklimiz de net bir şekilde gözüküyor artık. Devamında buradaki köşeye kadar ikili trabzanlar yapmaya devam edelim. Son boşluğuma kadar geldim. Son köşeme kadar ve 1 2 tane ikili trabzan yaparak burada sıramı tamamladım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek kapattım ve 1 2 tane zincir çekerek bir üst sıranın başlangıcını yaptım. Şimdi bir kez daha eksiltme yapalım istiyorum. Çünkü eksiltme noktamız önemli. Aklınız karışsın istemiyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa dönerek bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan. Buradaki zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan ve köşedeki eksiltme yaptığım noktanın öncesinde 2 tane boşluğum kalana kadar ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Buradaki eksiltme yapmış olduğum noktanın öncesinde 1 2 tane ikili trabzanım var. Buradaki birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir çekip bıraktım ve 2 tane ilmeğimi beraber tek seferde çektim. Devamında benim eksiltme yapmış olduğum 2 tane noktam var. Bu 2 noktayı atlıyorum. 3. boşluktan karşı taraftaki tığımı geçirdim. Bir çekip bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. Bir çekip bıraktım ve hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Devamında köşeye kadar her boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Köşeye geldiğimde yine arttırmamızı yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Devamında yine devam ediyorum. Burada eksiltmemi yapıyorum. Eksiltme ve arttırma noktamızdan detaylı bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Yine aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Şimdi bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Ben alt tabandan itibaren saydığımda bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 25 sıra boyunca gittim. Buradaki uzunluk tamamıyla size kalmış bir şey. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar sıra boyunca devam edip geliyoruz. Daha sonrasında buradaki kısımları beraber düz bir şekilde getiriyoruz. O yüzden şimdi devam edip gelelim. Şimdi istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ettikten sonra arttırmaya artık çantamızı tamamlamak için bu şekilde bir parça yapıyoruz buraya. Devam ettiriyoruz yani modelimizi. Ben bir tarafı yaptım, modelimi çıkartabilmek adına diğer tarafı beraber yapıyor olacağız. İki tarafta eşit bir şekilde ayarlanmış olacak. Şimdi burada istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Ben en son siyah renkte bitirdim. Tabandan itibaren saydım da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. siyahımda ipimi keserek bitirdim. Burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. 39 santim ve bu şekilde ölçtüğümde de 38 santim genişliğinde. Ben bir tık uzun çalıştım. Dilerseniz bunun boyutunu daha kısa tutabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Şimdi burada en son siyah renk ile bitişimizi yaptığımız için diğer rengi elimize alıyoruz.
Tığımı ipimin ortasına yerleştiriyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Burada en son köşe kısmında yani tüm köşe kısımlarımızı çantamızın tam orta kısmında ne yapıyorduk? 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorduk. Ben baktığımızda bakın bu tarafta sağ taraf için burada 3 tane ikili trabzan bıraktım. 4. boşluğumdan başlangıç yaptım. Düz bir görüntü elde edebilmek için 3 tane ikili trabzan atlıyorum. 4. ikili trabzandan başlangıç yapıyor olacağım. Hemen tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın 4. boşluğumdan, boşluk değil daha doğrusu, bakın 1 2 3, 4. ikili trabzanımın tepesinden tığımı geçiriyorum. Hemen bu ipimi de şöyle tuttum elimle, çektim ve bir tane ikili trabzan yapmadan bir çekip ilmeğimi bıraktım. Çünkü kesme işlemi yaparak başlangıcımızı yapacağız. Yine tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve tek sefer çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Başlangıçta zincirimle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek birinci kesme işlemimi yaptım. Şimdi normalde bu noktalarda arttırma yaparak V görüntümüzü oluşturuyorduk. Şimdi düz bir görüntü elde edebilmek için tam tersi eksiltmeler yaparak dümdüz bir görüntü elde etmemiz gerekiyor bitirebilmek için çantamızı. Şimdi burada eksiltmemi yaptıktan sonra bir tane, devamında her boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buradaki eksiltme işlemi yine aynı şekilde yapıyoruz. Buradaki modelimizde herhangi bir değişiklik yok. Sadece arttırma yapmış olduğum noktada eksiltme yaparak tamamlayacağım. O yüzden bu noktayı da aynı şekilde eksiltmemi yapıyorum. Arkada sonda 4 tane ikili trabzanımız kalana kadar bu şekilde ikili trabzanlar yapmaya devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda baktığımızda şu anda 2, 4, 5 tane ikili trabzanımız var. En son 4. ikili trabzanımızın tepesine eksiltme işlemi yaparak sıramızı tamamlayacağız. Aynı başlangıçtaki gibi. O yüzden 5 ve 4. ikili trabzanımın tepesinde eksiltme yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 5. ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi uzatıyorum. Bir kez çekip bir ilmek bıraktım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir çekip bıraktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek kesme işlemimi yaptım. Ve baktığımızda 1, 2, 3 tane ikili trabzanım kalmış oldu. Aynı diğer taraftaki gibi. Burada sıramızı tamamladıktan sonra diğer tarafı döndürüyoruz çantamız için. Örgümün iç tarafını dönüyorum. Burada eksiltme yapmış olduğum noktadaki ilmeğime herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek bir kez ilmek yürütme yapıyorum. Bu nokta önemli, bakın bir kez ilmek yürütme yaptım. Buradaki birinci ikili trabzanın tepesine gelmiş oldum. Devamında 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir kez çekip bir tane ilmeğimi bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. Zincirle beraber tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemizi yapıyoruz. Devamında her boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki eksiltme yaparak başlamış olduğum noktaya herhangi bir işlem yapmıyorum. Aynı başlangıçtaki gibi. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım ve sıra sonunda 2 tane boşluğum kaldığında bir ilmeğimi bırakıyorum. Bakın 2 tane ilmeğimi bıraktım ve üçünü tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Örgümün diğer tarafına dönüyorum ve siyah rengimin başlangıcı için hemen dibinden bir düğümleme yaptım. Burada yine eksiltme yapmış olduğum noktadaki ilmeğimi hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir tane ilmek yürütme yaptım. Ve burada 1,
2 tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi bir çekip ilmeğimi bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir çekip bırakıyorum. Zincirle beraber 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Ve devamında modelimize aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda baktığımızda 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Eksiltme yapmış olduğum noktayla beraber. Buradaki eksiltme yapmış olduğum noktaya ve zincire herhangi bir işlem yapmıyorum. O yüzden öncesindeki 2 tane ikili trabzanımın tepesinde eksiltme yapacağım. İlmeğimi bir çekiyorum, bıraktım. Yandaki boşluğa geldim, bir kez çekip bıraktım ve 3 ilmeğimi tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Devamında burada diğer rengimizin başlangıcını yapıyoruz. Diğer rengimi hemen dibinden düğümleme yaptım. Bir üst sıranın başlangıcı için örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz. Burada eksiltme yapmış olduğum noktadaki ilmeğime herhangi bir işlem yapmadan hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir tane ilmek yürütmemi yapmış oldum başlangıç için. Devamında 2 tane zincir, tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi uzattım. Bir çekip bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bıraktım. Tığımda zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Devamında sıra sonundaki 3 tane boşluğumuz kalana kadar her boşluğa ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldiğimizde baktığımda 3 tane boşluğum var. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki eksiltme yapmış olduğum noktaya herhangi bir işlem yapmıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi bir çekip bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. Bir çekip bıraktım ve ikisini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Sıra sonunda eksiltme yapmış olduğum noktanın tepesi ve 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktayı bırakıyorum. Devamında örgümüzün diğer tarafına dönüyoruz. Eksiltme yapmış olduğum noktadaki ilmeğimi hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip ipimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir tane ilmek yürütme. 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir çekip bıraktım ve zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Şimdi burada yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissediyorsanız, yani şöyle baktığımızda düz görmüyor, üste doğru yamulma görüyorsanız bunu daha sonrasında düzeltmeniz imkansız. O yüzden baktığımızda dümdüz bir görüntü görmemiz gerekiyor. Ve sayarak ilerlerseniz, hani başlangıçta modeli kurmakta zorlanıyorsanız, çünkü eksiltme yapma noktası birazcık akıl karıştırabiliyor. Ben de ilk yaptığımda bir tık yukarıya doğru kayma olmuştu. Yani yamuk bir görüntü vardı. O yüzden birkaç kez örsök yaptıktan sonra bu şekilde bir yöntem buldum. Dediğim gibi siz de başlangıçta sayarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda baktığımızda 1, 2, 3 tane boşluğum var. Son boşluğum eksiltme yapmış olduğum nokta. 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktayı saymıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane boşluğum var. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 3. boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir çekip bıraktım. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir çekip bıraktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Bu noktada siyah rengimizin başlangıcını yapıyoruz. Hemen şöyle ipimi dibinden düğümlüyorum. Örgümün arka tarafını döndüm.
Burada eksiltme yapmış olduğum ilmeğim var tığımda. Hemen yandaki ki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir tane ilmek yürütmemi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum başlangıç için. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir çekip bir tane ilmeğimi bıraktım. Yandaki ki trabzanın tepesine geldim. Bir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ki trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ki trabzan. Yandaki iki trabzan tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonunda 3 tane boşluğumuz kalana kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda baktığımızda 1, 2, 3, bir tane daha yapmam gerekiyor. 4 tane boşluğum var. Son 2 trabzanımı yaptım ve saydığımda 3 tane boşluğum kaldı. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki 2 trabzanın tepesine geliyorum. Tek çektim. Yandaki 2 trabzanın tepesine geldim. Bir kez çektim. 3 ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek kapattım. Fark ettiyseniz sıra sonunda sadece sondaki 2 tane 2 trabzanımda eksiltme yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi başlangıç için diğer rengimize geçişimizi yapalım. Örgümün diğer tarafını dönüyorum. Bir üst sıranın başlangıcı için. Burada son eksiltme yapmış olduğum noktadaki ilmeğim var. Hemen yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirip ipimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme. 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki iki trabzanın tepesine geliyorum. İpimi bir çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Yandaki iki trabzanın tepesine geldim. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. Zincirle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek kapatıyorum. Ve devamında sıra sonunda 3 tane boşluğum kalana kadar modelime devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane boşluğum kaldı. Hemen burada 3. boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekiyorum. İlmeğim kaldı. Yandaki boşluğa geldim. Ve 3 tane ilmeğimi beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi bir üst sıramız için örgümün arkasına dönüyorum. Buradaki sıramda saydığımda eksiltme noktalarımı da bir tane ilmek olarak sayıyorum. Bir tane trabzan olarak 8 tane trabzana ulaştım. Hem sağda hem solda 8 tane ikili trabzanımız var. Devamında en son eksiltme yapmış olduğum noktadaki ilmeğimi yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirip ilmek yürütme yaparak kapattım. 2 tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki iki trabzanın tepesine geliyorum. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. Yandaki iki trabzanın tepesine geldim. Bir çekip bıraktım. Ve 3 tane ilmeğimi tek seferde çektim. Ve devam ediyorum. Yandaki boşluk bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonda 2 tane boşluğum kaldı. Burada da eksiltmemi yapıyorum hemen. Daha sonra arada 2 tane boşluğumuzu atlıyoruz. 3. boşluğuma geliyorum. 1. Yandaki boşluğa geldim. 1 çektim ve hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Ve yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 2 eksiltmenin arasında bir tane ikili trabzan olması gerekiyor. Burada zincirimiz olduğu için 2 zincir çekerek başlangıç yaptığımız için burada 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonunda bakın son eksiltmemi de yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu nokta aklınızı karıştırmasın. Zincirle beraber saydığımızda 1 eksiltme yapmış olduğum nokta 2 3 4 tane ikili trabzan oluyor. Burada saydığımda ise 1 2 3 4 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Sadece burada zincirimiz olduğu için burada arada 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Dediğim gibi aklınızı karıştırmasın. Sayı olarak eşit olmuş oldu. Şimdi burada ben tamamladım artık sıramı. Dilerseniz üzerine bir tane siyah renk ile gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bu noktada tamamladım. Bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz.
Çantamızın ağız kısmını bu şekilde tamamladıktan sonra sıra geliyor askıya. Askıyı ben tamamladım, geldim. Çok basit bir askı çalışıyoruz. Bakın bu şekilde. Sizler için diğer rengimde küçük bir başlangıç yaparak göstermek istiyorum. Devamında hep aynı şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Ben ne kadar uzunlukta yaptım hemen sizlere de fikir olması açısından söylemek istiyorum. Bakın bu şekilde ölçtüğümde 60 santim ölçüsünde askıyı tamamlıyoruz. 2 adet çalışıp geliyoruz. Şimdi askıyı nasıl yaptım? Açık renkte ipimi elime aldım. 1-2 kez döndürüyorum ve tığ yardımıyla içerisinden çekerek bir tane halka oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi bir çekip bir tane sık iğne. Devam ettim. Zinciri saymıyorum. Bakın 2. Şöyle ipimi açacağım. 2. 3. 4. 5. 6 ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra buradaki ipimi örgümün iç kısmına çekiyorum ve iyice çekerek halkamızı kapatıyoruz. Daha sonrasındaki buradaki ipimi de arada gizleyerek yok edebilmek için bu şekilde elimle tutuyorum. Hemen birinci boşluktan bakın tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Arada ipimi tutmaya devam ediyorum. Yandaki boşluğa geldim. İpimi tek seferde çekerek sık iğne. İkinci sıramın başlangıcını yapmış oldum. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Şimdi başlangıçta küçük olduğu için dönmesi için bir tık zorluyor aslında. Siyah renkte bir tık beni zorlamıştı. Ama devamında kolaylıkla hep aynı şekilde bakın dönerek devam ediyoruz. Bu belli bir süre sonra üste doğru dönmeye başlıyor. Bakın şöyle düzeltebilirsiniz elinizle. Üste doğru kıvrılmaya başlıyor dediğim gibi. Ve hep istediğimiz boyuta ulaşana kadar bakın bu şekilde dönerek devam ediyoruz. Askımız bundan ibaret. Askıyı bu şekilde 2 tane çalışıp geliyoruz. Daha sonrasında çantamızı içeriden hemen bu şekilde gövdeyi tamamladıktan sonra askıyı sabitlemeden iç kısmından güzelce bir ütüleme yapmamız gerekiyor. Buharlı bir şekilde içeriden dönerek güzel bir şekilde ütüleme işlemi yapıp geliyorum. En son bu kısma sık iğneler yaparak çantamızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra geldi çantamızın en son ağız kısmında şerit halinde siyah renkle giderek tamamlamak. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Ben buradaki köşe kısmından bir başlangıç yapmak istiyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Burada istediğiniz noktadan başlangıç yapabilirsiniz. Ben hemen köşenin öncesindeki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Daha sonrasında yatay ikili trabzan olarak gözüktüğü için içerisine 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bakın bir tane sık iğne. Yatay ikili trabzanın içerisine geldim. 1 2 hafif böyle kasacak gibi hissediyorsanız 3 tane sık iğne. Yandaki eksiltme yapmış olduğum noktanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yatay ikili trabzan içerisine geldim. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane sık iğne. Buradaki eksiltme yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. 1 yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane sık iğne. Eksiltme yapmış olduğum noktadan bakın tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde düz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Sık iğneleri tamamıyla tahmini, göz kararı bir ayarlama yapıyorum. Örgümüzün iç kısmında keserek bir sıranın başlangıcını yapmış olduğumuz iplerimizi de
Aynı anda parmağımızla tutarak yürütme yaparsak gizlemiş oluruz. Burada eksiltme yapmış olduğum noktadan da tığımı geçiriyorum ki bir üst noktaya eşit bir şekilde görüntü elde edebilmek için bakın boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Devamında da yatay ikili trabzanın içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 tane sık iğne yapıyorum genelde, ama çok büyük bir boşluk var ise 3 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde başlangıç noktama kadar sık iğneler yaparak dönüp geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda hemen birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum ve ipimi içerisinden çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Burada sıramı kapatmış oldum bu şekilde. Hemen bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Bakın ipimin tamamını bu noktada tamamlamış oldum. Kullanmış oldum. Siyah renkte ipimin. Dilerseniz üzerine bir tık daha gidebilirsiniz. Ya da en son sıranızda ilmek yürütme yaparak giderseniz daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Çantanızın ağız kısmında. İpimin tamamını kullandığım için ben bu şekilde bırakıyorum. Şimdi sıra geldi askıyı sabitlemeye. Şimdi askıyı buradaki bakın tam orta göbek kısmı burası. Hemen yandaki siyah noktaya sabitleme yapıyoruz. Bir tık böyle içeriye yerleştiriyorum. Ben karşı taraftaki askımı diktim geldim. O yüzden ona eşit olacak şekilde bir ayarlama yapıyorum. Şimdi buraya tam siyah noktanın olduğu yeri yerleştirdikten sonra bakın bir tık içeride iğnemize ipimizi takıyoruz ve burada geçirebildiğimiz boşluktan iğnemizi geçirip askıyı iyice sabitliyoruz. Askıyı iyi bir şekilde sabitlememiz gerekiyor. Zamanla esneme yaptıkça kopma yapabilir. O yüzden sağlam bir askı olabilmesi için çok iyi sabitleme yapmamız gerekiyor. Ben birkaç kez bu noktalardan bakın şöyle iğneyi geçirebildiğim her noktadan geçirip dikiyorum ve etrafını dönerek bir dikme işlemi yapıyorum. Yani buraya tam anlamıyla bir sabitleme yapıyorum. Daha sonrasında diğer tarafta da aynı noktaya yerleştirip dikme işlemimi gerçekleştirip geliyorum. Dikme işlemimi tamamladım geldim. Gayet güzel, kullanışlı, büyük bir çanta çalışmış olduk. Plaj çantası içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz boyutta oldu. Daha sağlam, tok bir yapıda dursun istiyorsanız astarlama yapmalısınız. İpin yapısı gereği bir tık aşağıya doğru esneme yapabilir içerisine bir şeyler koydukça. Ben de içerisine yine aynı renkte siyah astarlama yapmayı düşünüyorum. Yine çantanızı kumaşın üzerine koyarak astar ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Makinede dikme işlemini gerçekleştirdikten sonra elde dikiş ile çantanın içerisine yerleştirip sabitleme yapıyorum ben. Belki Instagram'da da sizlerle paylaşırım nasıl bir görüntü olduğunu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.